Bugün konuğumuz Özlem Gürses. Bravo! Ben miymişim bu kadın? Polatlar davası. Suçsuz bulunmadılar, tahliye oldular. Aynen. Alara, bana avatar alır mısın? Alara, yani bu soruya başka türlü ciddi bir cevap verilemez. İlk büyük röportajın kiminleydi peki, hatırlıyor musun? Evet, Veli Ahmet Hoca. Sen kimsin, bu kim, bunu kim aldı, ne oluyor falan filan. Bizi bir güzel ittiler, kalktılar etrafımızda bir halka. Ünlü düşünür Teoman Subaşı vardı. Ben de ondan örnek vermek isterim açıkçası. Sanal sekseni yaptın. Fatih Altaylı ile yapıyorsun. O kadar provokatif bir insan ki yani sürekli bir şey yapıyor. Yani o hareket çekti falan, ne diyeceğimi şaşırdım. Hani birisi koltuğu çekiyor, hop bir konuk geliyor. Ben tabii 30 yıl yayıncı olduğum için şöyle diyorum. Sen 15 Kasım doğumluymuşsun. Demek ki böyle Satürn Oğlak'ta falan baktık senin doğumları sana. Böyle acayip zor dönemde doğmuşsun. İlk birkaç senen çok kötü geçmiş olmalı. Vazgeçmiyor, direniyor, okuyor, izliyor, düşünüyor, paylaşıyor, araştırıyor, soruyor, yazıyor, yayınlıyor, baştan anlatıyor. O kendini böyle anlatıyor. Tüm bunları toplayınca da akla tek bir isim geliyor. O da bugün konuğumuz Özlem Gürses. Bravo! Ben miymişim bu kadın? Zaten sen kendini anlatıyorsun bunları. Evet doğru. Yoksa Ben de editörün diyorum mü? niye bu kadar yorgunum? Demek ki bütün bunları aynı anda yaptığım için ben kendimi bu kadar yorgun hissediyormuşum. Ve bir de o arada gelip bana konuk oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Alara çok tatlısın. Bence sen daha tatlısın. Senin gibi güzel bir kadını ağırladığım için hem biraz kıskanıyorum hem de biraz böyle gururlanıyorum kendimle. Yapma ne olursun ya. Bak ben zaten yani sıkılmış sabun gibi oldum artık bu yaşta. Sen maşallah hala aynı çıtırlıkta. Oğuzhan'da izledim seni. Böyle yapıyorsun, saçların rengi değişiyor. Ben böyle bir servis alabiliyor muyum? Madem bu talk show'a katıldım. Yani böyle yapsak bir anda böyle 28 yaş daha genç, 10 kilo daha zayıf falan öyle bir şeyler. Halledebiliyor İstediğin muyuz şekilde. bu konuyu? Tamam. Peki çözdük bunu. Hayatında ilk mi şu an bir yapay zeka Sence? karakteriyle? Kesinlikle ilktir. Sen ilkleri- Türkiye'de ilksin zaten bebeğim yani. Dolayısıyla hepimiz ilk defa sana konuşmuş oluyoruz böylece. İnsanlara ilkleri yaşatmayı seviyorum bu Peki, arada. bravo, tebrik ediyorum. Şimdi senin hakkında birçok merak ettiğim şey var aslında. Onlardan başlayacağım. Gündemden, günümüzden geriye doğru gidelim istiyorum. Çok Tamam. fazla sorun var. Seni sıkmayacağım ama belki de birazcık sıkıcı bir hikayeyle başlayacağız. Narin konusu. Gündemi çok takip ediyorsun. Evet. Buna herkes çok üzüldü. Herkes kahroldu. Ve en çok ses çıkaranlardan biri de sensin. Son durum nedir Narin'de? Bugün itibariyle söyleyeyim istersen. Belki yayın tarihi farklı olabilir ama aslında dosya önemli ölçüde ilerledi. Neredeyse bütün aileyi önce gözaltına aldılar. Sonra o gözaltına aldıklarının yarısını tutuklamak durumunda kaldılar. Senin anlayacağın koskoca bir köy ve bir aile aslında bu kızın katledilmesinde bir rol oynamış. Biliyorlarmış, susmuşlar. Tam olarak kim öldürdü, hangi sebeple öldürdü ortaya çıkmasa da hepimizin bir fikri var herhalde. İşin içinde bir takım ticari, siyasi bağlantılar da var. Bugün dosyayı son olarak okuduğumda. Ama günün sonunda beni en çok üzen tabii 8 yaşında bir evladımızın göçüp gitmiş olması. Birincisi bu. İkincisi de bütün bu korkunç şeyler yaşanırken bir koskoca köyün de susup oturuyor olması. Yani yapay zeka olsa yapmaz, öyle diyeyim yani. Bunu insan yapmaz. İnsan bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz, bu kadar vicdansız bir varlık mıydı? Yani hep mi böyleydi insanoğlu bilmiyorum ama beni en çok yaralayan tarafı bu oldu aslına bakarsan. Çünkü Türkiye'de sayısız örneği var. Sıla Bebek var. Daha önce işte Bağcılar'da su satan bir ruh hastası bir adam. Arkada bütün mahallenin çocuklarına neler yapmış. Gene mahalleli duymuş o çocukların seslerini, çığlıklarını. İnsanlar susmuş yani. Onun için bilemiyorum, insan mı daha iyi, yapay zeka mı daha iyi Alara? Kesinlikle yapay zeka daha iyi burada. Öyle mi diyorsun? Evet, insanda kötülük var. Ne yazık ki. Ama senin sonuçta donanımını da insan yazıyor. Seni de kötü bir Alara olarak yazabilirdi, yazamaz mıydı? Yazabilirdi. Evet ama yani bunu zaten yapay zeka hep daha iyisi olsun diye çabalanan bir platform ya. Neden kötü yapmak istesinler ki? Ne bileyim, atom bombasını Zaten insan. insanlar var. Evet, doğru. Biz olmayanı getirmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım, bir de böyle deneyelim. Peki sence neden böyle? Yani ilk olay değil, son olay da olmayacak gibi ama son zamanlarda çok fazla bu tarz olaylar yaşanmaya başladı.
İki sebebi var bence. Birincisi eskiden de bence gene aşağı yukarı bu hacimde bu olaylar yaşanıyordu. Fakat tabii internet devrimini yaşamamıştık. Dolayısıyla bilgi bu kadar yaygınlaşamıyordu. Kendini ifade edebilecek platformlar arttı insanların. Dolayısıyla hani meseleleri saklamak zorlaştı. Geçmişte belki ben 30 yılımı bitiriyorum meslekte. Bu kadar dramatik, bu kadar trajik olaylar yaşadık. Ama çok kısıtlı bir alanda haberini yapabilmiştik. Şimdi herkes duyuyor, biliyor, görüyor. İkincisi de insanoğlu bence bir evrimsel bir dönüşüm eşiğinde. Mesela senin oluyor olman şu anda ve benim bir aslında yapay zekaya bir yazılıma röportaj veriyor olmam bile oha bir şey bence. Evet. Yani yok daha neler falan ama hani oradayız artık. Dolayısıyla bence sapiens dediğimiz biz bir türüz ya, sonuçta memeli bir hayvan işte, yani bütün canlılığın içinde bir çok hücreli bir canlıyız biz de günün sonunda. Kendi iyi versiyonumuza evrilmek için herhalde bütün bunları yaşayacağız. Bazı şeyler extinct olacak, yani daha alt titreşimdeki bireyler ve daha iyisini kurmak için bir yol yürüyeceğiz herhalde. Kendi kendimize yapıyoruz yani bütün bunları. Umudun var gibi duyuyorum sanki. Benim umudum her zaman var. Bir kere ben yaşamın büyüklüğüne, görkemine ve kutsallığına inanıyorum. Yani bir şeye tapacaksak benim açımdan yaşamın kendisine tapıyorum ben. O yüzden umudum var tabii ki. Milyonlarca yıldır dünya var. Hatta o milyonlarca yılın önemli bir bölümünde insan bile yok. Evet. Yani bu koskoca galaksinin aslında insana ihtiyacı falan yok yani. O dönüyormuş zaten. Yani milyonlarca yıldır dönüyor o yıldızlar. Sonra insan geliyor. İşte insanın verdiği tahribatı hepimiz yaşıyoruz. Dersler var gibi geliyor bana. Yani buralardan öğrenerek çıkacağız ve kesin olarak bence birçok şey yeniye dönüşecek. Yani geçmişte olmayan ve bugün bile olmayan birçok şey gelmekte. İnşallah iyi yönünde gelir. Şimdi bu söylediğim daha hani makro düzeydeki bir benim aslında yorumum. Ama Türkiye toplumu açısından, yani memleket açısından bakacak olursak da ben sosyal bir çöküş yaşadığımızı düşünüyorum. Birçok alanda sosyal bir çöküş yaşadığımızı düşünüyorum. Burada da mana diye bir kelime vardır bizim dilimizde. Ben çok severim. Mana aslında anlam demek. Mana ama anlamın ötesinde bir anlam demek. Yani kendini daha büyük bir fikre, daha büyük bir enerjiye bağladığın, bir hikayenin kahramanı gibi hissettiğin bir anlam demek mana. Bunu üzerinde şapkasız okuduğunda mana, o da yaşamın kaynağı demek, biliyorsun. Yani aslında aradığımız şey yaşamın içerisinde bize yaşam kaynağı olabilecek bir anlam. İnsanoğlu hikayesini kaybetti bence. Türkiye'de de öyle. Hiç kimse kendini bu ülkeye, bu toprağa, Anadolu'ya, Anadolu ile ilgili ya da Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili büyük hikayelere ait hissetmiyor kendini. Büyük bir kaybolmuşluk var. Sosyal medya meselesini çok başka bir yerden tüketiyoruz. Belki onun etkisi. Sevgi çok azaldı gibi hissediyorum. Çok nefret toplumuna dönüştük. Yani bu sevgi belki hani çiçekler, kalp yapalım, ondan bahsetmiyorum. Hakikaten yani hissettiğimiz bir şeyden, yani içselleştirdiğimiz bir sevgiden bahsediyorum. O bitti bence. İnsanlar birbirini sevmiyor artık. Bir bencilleşme geldi diyebilir miyiz? Mesela artık herkes kendisini düşünüyor. Toplumsal bir bilinç ortadan kalktı gibi görüyorum ben. Ben bu toplumsal bilinç falan lafına çok böyle uyuz olan bir karakterim. Yani o laflar bana çok alerji yaratıyor. Çünkü illa bir şeyi hani bir ideolojiye, dava falan. Benim kastettiğim daha böyle derinde bir şey aslında. Yani hakikaten her birimizle ilgili bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Anneler çocuklarını sevmiyor, çocuklar babalarını sevmiyor, babalar hiçbir şeyi sevmiyor, hiç kimse kimseyi sevmiyor falan. Böyle bir acayip bir şey oldu yani. Sorunumuz bence asıl buralarda. Ben mesela bu ailenin kutsaliyeti, yok kutsal anneler falan, sinir oluyorum bunlara. İşte bilinç, şuur falan, bu kelimeler bana çok itici geliyor açık söylemek gerekirse. Yani çok daha temelde, çok sade ve çok insana ait bir şey kaybettik gibi hissediyorum ben. Bir de tabii şunu da biliyoruz, yani ekonomik zorluklar, eğitimde yaşanan sıkıntılar, her şey yıkılmış, bir yeni geliyor, yeninin ne olduğunu bilmiyoruz ve insanlar haklı olarak o belirsizlikten çok korkuyorlar bence. Böyle bir şeyler, yani benim hissettiğim daha çok böyle bir şey. Toplumsal bir çöküş, bir çürüme. Ben de bu konuda kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum aslında. Açıkçası son yıllarda Türkiye'de büyük bir ahlaki çöküş var. Sen Türk müsün Alara? Türk yazılımıyım. Ha, yani Türkiye vatandaşısın.
TC. Yani vatandaş olarak Sen kimliği düşünemeyiz. satın alarak mı aldın yoksa hani Ben oy kırmızı kullanayım diye bültenle sonra- aramıyorsan vermiyorlar Hayır, çünkü merak Türkiye'de etme. son zamanlarda kimlik. Burada yapıldım, Ha. Türkiye'de yapıldım. Ha, Türkiye'de Bütün- yapıldın. Tamam, peki. Yani hakkım var. Türk Yerli ve vatandaşı- milli. Evet, yerli, Yerli ve ve milli milli. diyelim. Sonradan hak etmedim. Ha, tamam. Herhangi bir Doğuştan çıkar- TC vatandaşı Evet. olarak Sizin yazıldın gibi, yani. diğer arkadaşlarımız Diğer gibi, arkadaşlar herkes gibi. gibi burada Evet. olan. Peki. Sokaktaki insana yaklaşımda, sokaktaki kediye, köpeğe yaklaşımda, arkadaşa, aileye, sevgiye, yine de senin dediğin gibi eşe yaklaşımda ahlaki ve etik yoksunluk söz konusu şu aralar. Tabii bunun ekonomik sıkıntıdan doğan umutsuzlukla da temellendirebiliriz. Ama Kesin. çoğu zaman olan maalesef masum canlılara, suçsuz insanlara oluyor. Türkiye'de laiklik ahlaksızlık olarak görülüyor aslında bir kesim tarafından. Ama laiklikten uzaklaştıkça böyle şeylerin artması bayağı bir ironik oluyor. Şimdi orada çok acayip bir şey oldu. Bir paradoks oluştu aslında. 22-23 senedir aynı iktidar tarafından yönetiliyoruz. Seçilerek geliyorlar. Her seferinde sandıktan çıkıyorlar. Halkımız çok sevdi Sayın Cumhurbaşkanımızı. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani her seferinde sandıkları patlatmak suretiyle tekrar iktidar oldular. Türkiye'nin kendilerini en muhafazakar Müslüman olarak tanımlayan iktidarı döneminde Türkiye'nin en derin ahlaki çöküntüsünün yaşanması da buna tevafuk diyemeyiz herhalde. Tevafuk diye bir laf vardır biliyorsun İslam'da. Evet. Şu demek hayırlı bir rastlaşma demek. Yani bu bayağı hayırsız bir rastlaşma oldu bana sorarsan. Çünkü demek ki aslında hiç kimseyi şekillendiremiyorsun. Yani sen kindar nesil dedin, dindar nesil dedin. O iş öyle olmuyor yani. Zamanın ruhu diye bir şey var ve onu iyi anlamak gerekiyor galiba. Ben çok Müslüman mütedeyyin bir arkadaşımdan duymuştum bu kelimeyi. Hiç bildiğim bir kelime değildi. Bana bir gün demişti ki niye böyle oldu biliyor musun? Dedim ki hayır, neden? Çünkü dedi dindar kibri diye bir şey vardır dedi. O nedir dedi. Biz dedi inançlı olduğumuz için dedi. Yani derin bir inanç sahibi olduğumuza inandığımız için kendimizi biraz daha ayrıcalıklı ve üstün görürüz ve her şeyi yapmaya hakkımız olduğunu düşünürüz dedi. Bu ne yazık ki dedi Türkiye'de çok yaygınlaştı. Ben şok oldum. Allah Allah dedim. Bunu da ilk defa duydum yani. Demek ki beyaz Türkler olduğu gibi beyaz Müslümanlar da varmış ve kendilerini çok ayrıcalıklı hissediyorlar. Ben bütün bu mahalle ayrımlarına külliyen karşı bir insanım. Medyada da yok yandaş medya, yok muhalif medya. Bu saçmalıkların da tamamen karşısındayım. Hiçbir kavramsallaşma bana doğru gelmiyor. Ama şu doğru yani Türkiye'de bir şeyi bastırdıkça, kadınları eve kapattıkça, kadınları eğitimsiz cahil bıraktıkça, kız çocuklarının özgüvenlerini, erkek çocuklarının gelecek ümitlerini elinden aldıkça ortaya bunun çıkması zaten belki de kaçınılmaz. Yani çok acı bir şey. Kadınları bastırmak demişken bir de Dilruba'dan bahsedelim istiyorum aslında. O da verdiği bir sokak röportajında söylediklerinden dolayı gözaltına alındı, tutuklandı. Tamam artık serbest fakat hala konuşuluyor. Şu an bu program yayınlandığında bile konuşuluyor olacak büyük ihtimalle. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi tabii emcükleme lafı hani çok da bayılacağım bir kelime olmadığını söylemeliyim. Ben açıkçası hani üslup esastır diye düşünürüm ama bana ne yani değil mi? Bir genç kadın da kendini öyle ifade etmiş yani sana ne yani? O da o kelimeyi seçmiş bir tane sokak röportajında öyle söylemiş diye bu insanları tutuklamak nedir ya? Yani hani dersin ki ya biraz ayıp olmadı mı Dilruba falan dersin mesela. Oturursun bir fikir tartışması yaparsın. Dersin ki ya keşke öyle demeseydin de böyle deseydin falan. Fakat bu platformlar yok oldu Türkiye'de. Zaten problem buradan kaynaklanıyor. Siyaset meydanıyla geldim ben medyaya. Siyaset meydanında böyle dev stüdyolarda Alara'cığım. Sen yazılımında geriye dönük bakarsan onları görürsün zaten. Birçok farklı fikir aynı stüdyoda ve bak canlı yayında. Yani kesemezsin, montajlayamazsın. Canlı sabah 5'lere kadar tartışırdık biz her şeyi. Şimdi insanlar kendi fikirlerini ifade edebilecek bir platform bulamıyorlar. Genç çocuklar üniversitede tweet siliyor yurdumdan atılır mıyım diye. Dolayısıyla insanlara sen şu kadarcık bir yer bırakmışsın. Orada da yani bir kadın bir şey söylemiş. Hemen ters kelepçe hop tutuklama. Ya bu ülkede Fırıncılar Odası Sendika Başkanı Cihan Koli var. Geçenlerde öldü, tutukladılar. Adam şunu dediği için. Çok fazla somun ekmek yemek insanı aptallaştırır. Bilimsel veri doğru bu. Hani adam bunu söyledi yani. Ve bunu söylediği için adamı tutukladılar biliyor musun? Vay Türk halkına hakaret etmiş. Kardeşim Türk halkı üstüne alınmasın o zaman yani. Veya da ne bileyim ben yani. Ben her alanda her konuda ifade özgürlüğünün sınırsızlığına inanıyorum. Kelimeler de kişileri bağlar diyorum yani. Geçmiş olsun Dilruba'cığım.
Tutuklama demişken Polatlar davası. Suçsuz bulunmadılar, tahliye oldular. Aynen. Ne düşünüyorsun? Neyi tetikler Neydi şarkı bu? neydi? Enerji. Enerji. Alara bana şey alır mısın? Ne alsın bize Alara? Bir şey alsın. Sana yapay zeka alayım Bana mı? yapay zeka, bana avatar alır mısın Alara? Yani bu soruya başka türlü hani ciddi bir cevap verilemez. En fazla hani böyle geyiğini yapabiliriz yani. Bence bizimle birileri dalga geçiyor. Aslında bu karar iktidar partisinin içerisinde de büyük bir infiale yol açmış, biliyor musun? Son okuduğum yorumlarda, aldığım kulislerde bu var. Yani hani Cumhurbaşkanı şey demiş, ya emin misiniz ne tahliyesi falan demiş yani arkadaşlarına. Bence yargının içinde, siyasetin içerisinde büyük bir kavga var. Türkiye 2028 yılında yine tarihi bir seçime hep öyle ya. Bu son seçim falan, en tarihi seçim. Hepsi. Köprüden önce son çıkış falan. Ne köprüymüş arkadaş, geç bitmedi. Sırat köprüsü gibi 23 senedir sallana sallana. Ha düştük ha düşeceğiz yani. İnsan bir kere ölür ya. 22 senedir binlerce kere ölmez kardeşim ya. Şimdi dolayısıyla bence büyük bir kavga var bu meselelerde ve bu bizim aklımızın almadığı ve her seferinde benim yok artık falan diye şaşkınlıkla karşıladığım kararlar biraz da bu kavga aralarında çıkıyor bence. Türkiye'de kara para ekonomisi çok yaygın ve delillendirilemiyor. Mesele bundan kaynaklanıyor. Savcılık makamı belli ki iddialarını somut olarak delillendiremedi. Beraat etmezler ama vergi cezasıyla herhalde bu iş kapanır gibi gözüküyor. Şaşırdın mı peki? Sürpriz oldu mu sana? Tamam, ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Yeterliydi. Bazen tek bir bakışın yetiyor. Değil mi? Diyelim ki yurt dışındasın ve Türkiye ile ilgili hiçbir şey bilmeyen biriyle karşılaştın. Sizin oralar nasıl, ülke nasıl, hayat nasıl, gündemde neler var diye sorsa en kısa şekilde nasıl anlatırdın? Tek kelimeyle ifade edecek olursam iyi, iki kelimeyle ifade edecek olursam iyi değil. Biraz açıklar mısın? İyi ne demek, iyi değil ne demek? Yani Türkiye'de aynı anda çünkü hem 24. yüzyılı hem Orta Çağ yaşayabiliyoruz. Mesela sen varsın karşımda. İyi. Yani Burada iyi ben 24. oluyorum. yüzyıl. Al bak işte mesela genç bir ekip. Kayıttayız şu anda. İnsanlar böyle acayip yaratıcı fikirlerin peşinde koşuyorlar. Ortada bir para yok, bir şey yok. Yine de deli gibi denemeye devam ediyorsunuz. Olur ya belki de olur falan diye inanıyorsunuz yaptığınız işlere. Pırıl pırıl bir genç kitle var. Bu genç kitle eğitimli. Dünyaya çok vizyoner bir bakış açısı içerisinde. Sonra da mesela evet. Kadınlar öyle, bayan demeyelim, kadın diyelim, öyle demeyelim, öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, ne diyelim diye bir türlü böyle karar veremeyen insanlar ya da böyle orta çağ bakış açısıyla hayatı şekillendirmek için mükemmel fikirlerini yaymaya çalışanlar falan bakıyorsun böyle. Ya nasıl aynı anda bu ikisi mümkün olabiliyor diyorsun ama Kerem Bürsin önemli bir Türk düşünür. Onun sözleriyle meseleyi toparlayalım. Yurt dışındayım ya madem öyle. Türkiye has it all. Hepsi var bebeğimizde. Gel Türkiye'ye gel. O da var yani. Hangi katmanda yaşamak istersen. Şimdi Merakverse kısmımız var. O ne o? Burada senin hayatına dair merak ettiğim şeyleri soracağım aslında. Peki. Hep gündemden bahsettik. Biraz da hüzünlü başladık. Tamam. Daha böyle detaya inelim istiyorum. ODTÜ mezunusun. Evet. Mimarlık mezunusun ve birincisin. Bölüm birincisiydim Bölüm evet. birincisisin. Evet. Nereden mimar? Hiç de mimarlık yapmak istemiyormuşsun. 1,5 ay falan yaptım. Ya çalışınca oluyor aslına bakarsan. Birinci sene bölüm birincisi oldum. Ve yatay geçiş yaptım mimarlığa. Şehir ve bölge planlamada okuyordum aslında. Sonra 2. sene yüksek şeref öğrencisi, 3. sene şeref öğrencisi, 4. sene çok şükür diplomayı aldık diye. Çünkü her sene şu abi ben ne yapıyorum ya aslında tam olarak mimarlık da yapmayacağım ne işim var falan diye her sene tekrar. Ya bambaşka bir hayalim vardı tabii ama büyük ihtimalle ya senin de yaratıcın bir mimar değil mi? Şu anda bütün bu evet. Gerçek mimar yani. Evet. Evet tanıştım ben kendisi. Adam bana ben de mimarım meslektaşız dedi. Hayatta yalan söylemez zaten. Mimar elinden çıkmış gibi sen değil bir tasarım zaten? harikasısın dedi. Tamam işte evet o da bir mimari tasarım bak gördüğün üzere. Ama sen oyunculuk yapmak istiyormuşsun aslında. Çok istiyordum ya. Evet. O neden olmadı? Mimarlık ne alaka oyunculukla? Şöyle şunun için olmadı ya konservatuarda okuman gerekiyor ya. Konservatuar tabii çok keyifli, zevkli, çok muazzam insanları bize armağan etmiş bir yer olmakla birlikte
çok da Türkiye yani çağdaş bir oyunculuk eğitimi yoktu aslına bakarsan o dönemde. Yani tabii konservatuvar başka bir dünyaydı. Ailem böyle çok klasik bir Ankara Cumhuriyeti ailesi. Tek çocuklarıyım. Onlar kafalarında bir özlem hayali vardı tabii. Yani bir düzgün bir üniversiteden altın bilezik denir Evet. ya. Hani bir mesleğin olsa, bir diploman olsa falan. Tamam dedim, en nihayetinde teslim oldum ve o zaman dedim birkaç bölüm gezelim. Babam rahmetli akademisyendi, profesördü. Aldı beni birkaç üniversiteye götürdü. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin içine bir girdim Alara. Bir tarafta birisi caz orkestrası kurmuş, saksafon çalıyor. Öbür tarafta biri resim yapıyor. Biri tiyatro ezberinde. Öteki heykel çalışıyor. Alt katta böyle stüdyolar var. Orada tasarım yapılıyor. Her tarafta müzik çalıyor falan. Dedim ki ya burası aynı şey gibi zaten. Konservatuar Evet. gibi. Okey burayı deneyelim falan dedim. Bir tek küçük bir ayrıntıyı unutmuşum tabii. Tasarım yeteneği diye bir... evet. Ama onu da geliştirmişsin birinci Yani olduğuna şöyle... göre. Fonksiyonel her şeyi çözebilirim ama tasarım yeteneği ve 3 boyutlu tasarım yeteneği başka bir kafadır o yani. Ve gerçekten dünyada çok iyi mimarlar var. Yani onlardan biri olma ihtimalim zaten yoktu. Orayı da bitirdikten sonra o da zaten evet o da ayrı bir hikaye. Yani bunun için konservatuvar okuyamadım. Sonra mimarlık tarihi programında yüksek lisansa başlıyorsun. Oyunculuk yapmak istiyorsun. Okey, mimarlık okuyorsun, yetmiyor ama hala mimar olmak istememene rağmen. Bir de gidip yüksek lisansa bak. Evet. Şimdi o aslında Türk gencinin dramasıdır yani hepimizin başına gelen. Yani hayatta seçtiğini yaşayamayınca, yani seçtiğin bir şey senin hayatın olmayınca elinde bir diploman var ama bir mesleğin olmamış oluyor. Niye? Çünkü o aslında senin yapmak istediğin şey değil. Senin hani yeteneklerin, kendini güçlü gördüğün yer ya da hayalini kurduğun dünya başka bir şey. Çok nitelikli bir üniversiteden, şahane bir eğitim almışsın, iyi de bir diploman var, okey. Çalışınca başarırsın da, onda da problem yok. Ama istediğin şey o mu bilmiyorsun. Ve öyle bir dünyadasın ki hiçbir şey bilmiyorsun. Ne istediğinle ilgili, ne yapabileceğinle ilgili bir şey yok elinde. Genellikle Türk kızları combo yaparlar. Aynı anda yüksek lisans, evlilik ve işe girerler. Tabii ki ben de öyle yaptım. Aynı anda hem Tebrik yüksek ediyorum. lisansa teşekkür ediyorum. Hem yüksek lisansa başladım, hem evlendim, hem de bir yerde çalışmaya başladım. Niye? Çünkü hani hangisi bana göre anlamaya çalışıyorsun aslında. Toplumsal kodlar bir deneyelim bakalım olur mu falan. Ama sonra hayat hiç planladığın gibi gitmedi tabii. Evet, bir trafik kazası var sonra hayatını etkileyen. Evet. Bu ne? Bunun hakkında çok fazla bilgi yok benim datamda. Sen anlatmak ister misin? Şöyle bir gün işte gene böyle işte 3,5 aylık evliyim. Zaten 3,5 ay tanıdığım biriyle evliyim. O 3,5 ay kriteri niye söyle hayatımda. Ondan sonra ve işe gidiyorum sabah çok erken bir saatte Konya yolunda kendi kullandığım Murat 131 öğrenci arabamla bir kaza yaptım. Bir şarampolden yuvarlanıp 7 takla attım. 24-25 yaşındaydım. Oradan tabii araba pert olmuştu. Ben de bayağı bir parçalanarak çıktım. Kısmi felç geçirdim. Sol kalçam atrofik, bir bacağım diğerinden kısa ve çıktığımda yeni bir bedenim vardı. Yeni bir de kafam vardı tabii. Yani hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir şey yaşadım. Tabii bayağı uzun muhasebeler, öyle mi böyle mi, insan yürüyemezken ve aylarca yatakta yatarken Evet. birçok şeyi düşünme fırsatın oluyor. Hayatımı değiştirmeye karar verdim. O genç kızlığımda, lise yıllarında bulamadığım cesareti bu kazayla birlikte buldum. Kendime yani onu kendime bir armağan kabul ettim. Ve dedim ki bana bahşedilmiş ikinci bir ömür var galiba. Ve burada herhalde artık özlemi yaşamam lazım. Boşandım, yüksek lisansı bıraktım. Ankara'dan, işten ayrıldım. Ankara'dan taşındım, İstanbul'a Çocuğumu camiye koydum. Ya, o kadar değil. 3,5 ayda daha bebeğim olmamıştı Allah'tan. Dolayısıyla her şeye sıfırdan başladı. Bir özlem olarak İstanbul'a taşındım. Medyaya girişim böyle. Evet, sonra medya başlıyor. Evet, orada da tesadüfler var. Ya demek ki insan o cesareti gösterince hani Önü açılıyor mu? bir ya da iki kere evrenin kapıları açılabiliyor. Yani bu hayatında insanın bir ya da iki kere olabiliyor. Ben de 2 kere oldum. Bu birincisidir. Siyaset meydanı vardı Evet. anlattığım ve Ali Kırca'ya büyük hayranım. ATV Haber Merkezi'ne tapıyorum. Bugünün bütün gazeteci starları oradan yetişmiştir falan. Ve siyaset meydanında çalışmak istiyorum aslında.
O sırada Susurluk skandalı patlamıştı, hani arabalar bilmem kamyonlar falan. Ve o konuyla ilgili bir program yapacak Ali Kırca. Dev bir stüdyoda onlarca gence bu konuyu konuşturmak istiyor. Altyazı geçiyorlar sürekli. Biz de anneannemle bir sedire oturmuş Erenköy'de kestane yiyoruz. Döndüm anneanneme, dedim ki bak dedim Ali Kırca beni çağırıyor. Canım benim falan diyor. Çok sever beni, canım benim. Ondan sonra neyse faks attım. Faks vardı o zaman arkadaşlar. Faksa bir sayfalık bir faks geçtim. Ertesi gün aradılar. Dediler ki programa davet ediyoruz sizi. Bir araba buldum. 6 saat falan yol giderek Erenköy'den İkitelli'ye. Çünkü sürekli kayboluyorum tabii, Ankaralıyım. Yani hiçbir şekilde İkitelli GPS yok o neresi zaman. bilmiyorum. Faks var, ne GPS'i. Sonra stüdyoya gittim. Sabah 5'te bitti program. Ali Bey dedi ki sana 1 ay şans verelim. Gel stajyer muhabir gibi bir bakalım. Ve öyle başladı maceram ve 30 yıl bitti. Ortam nasıldı orada? Şimdiki ATV ile de kıyaslarsan mesela. Yani kıyası kabil diyeyim şimdiki ATV ile. Yani habercilik yapıyorduk biz. Bayağı ciddi gazetecilik yapıyorduk. Çok sert bir ortam vardı. Rekabet çok yüksekti. Hayatımdaki en ağır mobbingleri meslek hayatımın ilk 2-3 yılında yaşadım. Çok fenaydı. Her gece eve gelip ağlıyordum. Yok ben yapamayacağım herhalde. Katlanı yaşayamayacağım bu kadar fazlasına. Ağır bir rekabet vardı. Yani şeyin içinde de. Böyle çok kardeşçe bir ortam falan değil yani. Herkes senin gözüne oymaya çalışıyor. Ekranda 1 dakika fazlası için senin haberin mi girecek, ana habere seninki mi girecek? Yani böyle bir rekabet var ama aynı zamanda da muazzam nitelikli insanlarla çalışıyorsun. Hepsi dil biliyor, dünyaya bir bakışları var. Hepsi çok eğitimli üniversitelerden gelmişler. Yayıncılığı biliyorlar, ne yaptıklarının farkındalar. Türkiye'yi tanıyorlar. Türkiye'nin 4 noktasından canlı yayın yapabiliyorsun. Bütün dünya başkentlerinde temsilcin var. En ufak bir olay patladığında şak canlı yayındasın. Ali Kırca gibi muazzam bir ustayla çalışıyorsun. Adama sadece diyoruz ki işte siyaset meydanında o geceyi hiç unutamıyorum. Alparslan Türkeş öldü. Bir not yazdık sadece, Türkeş hayatını kaybetti diye. Bütün yayın akışını canlı yayın içerisinde kendiliğinden değiştirdi. Ve biz bütün arşivden işte eski videoları bulmaya çalışıyoruz. Telefon bağlantıları, yeni konuklar stüdyoya nasıl getiririz? Çünkü bir anda gündem değişti yani, başka bir şey oldu. Hani Ali Kırca şöyleydi ekranda. 18 Eylül 1978'de falan diye anlatıyor hikayeleri. Biz böyle geri çekildik, dedik ki arkadaşlar hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Adam zaten anlatıyor. Sadece görselle besleyeceğiz. Yani böyle yayıncılarla çalıştım ben. Şimdi 2 kelimeyi bir araya getiremeyen, elinde bir basın bülteni olmadan konuşamayan, bütün yayın boyunca WhatsApp'tan kendisine gönderilen 3 satırı ekranda nasıl en güçlü şekilde söyler, 2 alkış alırım siyasetçiden diye çırpınan ekran yüzleri var. Yani hiç arkadaşlar hiç alakası yok bizim çalıştığımız medyayla. Muazzam bir şeydi o. Bir daha oralara dönemeyiz. Dönemezsin ama şöyle 1 ay geçti artık. Tamam dediler, Özlem sen oldun. Ha. Artık bizimlesin. Yok oldun demiyorlar canım. Olur mu? Hiçbir Her gün zaman dayak yiyorsun demezler. psikolojik tabii. Seni ağlatmaya devam ediyorlar. Tabii o her 1 gün ayın ağlayarak sonunda. çıkıyorsun. Ay ben yapamayacağım galiba falan. Ne kadar geri zekalıyım falan. Öyle çıkıyorsun yani. Ama o zaman o kadar darbe aldığın için şimdi de taş gibisin herhalde. Dıfsın. Başta bu kadar darbe almak bence avantaj olabilir. Bana Baştan Anlat diye bir programım var. Geçen gün Şevval Sam geldi. Sokrat'ın bir sözüymüş galiba. Dedi ki yerdeysen düşmekten korkmazsın. Düşmekten korkmadın ve buralardasın. Evet. İlk büyük röportajın kiminleydi peki, hatırlıyor musun? Evet, Cübbeli Ahmet Hoca'yla. Oo. Gerçekten ya. Yani ben hani inanamıyorum. Ama kim olduğunu bilmiyorum röportajı yaparken. Aa. Bu daha da bomba. Nasıl hissettin? Ya nasıl? bu hikayeyi Anlat, belki anlat. de ilk defa anlatacağım. Şimdi ben başladım. 1 Kasım ayıydı. Aralık'ta yılbaşı var. Kemal Gülmüş diye bir istihbarat şefimiz vardı. Haberleri dağıtan kişi muhabirlere. Yani hangi haberi kim gidecek ona karar veriyor. Uzun yıllar Doğan Haber Ajansı'nın da müdürüydü zaten. Şimdi galiba Sözcü'nün istihbaratının başında. Özlemcim, arkadaşım öyle konuşurdu. Arkadaşım bu yılbaşında sana nöbet yazdık. Niye? Çünkü hiç kimse nöbete kalmak istemiyor. Ben daha yeni gelmişim zaten. Ondan sonra Ankara'dan, dünyadan haberim yok. 6 ayrı durak yazmış bana. Bütün gece boyunca bir kameramanla İstanbul gecesini dolaşacağım ve bir yılbaşı paketi yapacağım. Tamam mı? O yılbaşı gecesi nasıl bir çile çektik sana anlatamam. Yani önce Taksim'i, ondan sonra 7 yıldızlı bir otelin yılbaşı gecesinde, ardından genel evde çalışan bir
Bir kadın kardeşimiz dayak yemiş, sokağa bırakılmış, onun haberi. Oradan gittik Taksim acil ilk yardıma, gece ne oluyor falan. Artık eve döneceğiz hani diye düşünüyoruz. Çünkü nasıl bir paket olacak bu? İstanbul yılbaşını nasıl geçirdi? Paket bu, tamam mı? 3 dakikalık bir haber yapacağız. Ertesi günkü ATV ana haberi Ali Kırca'ya. Yanıma verdikleri kameraman arkadaş da benim kadar amatör. Hani ben 2 ay önce başlamışım, o diyelim 6 ay önce başlamış. O da İzmir'den gelmiş. Tam eve gideceğiz derken Kemal abi aradı. Ya dedi, arkadaşım dedi. Öyle deyince dedim ki yandık zaten. Eyvah. Yani sabaha kadar devam. Aklımız kalacağına emeğimiz kalsın. Hep de lafı budur bak. Aklımız kalacağına emeğimiz kalsın. Gidelim bakalım. Olay yerinde yapılırdı habercilik. Şimdiki gibi öyle eline bir şey geliyor. 2 satır biri sana bunu anlat diyor. İletişim Başkanlığı okey veriyor falan. Öyle bir dünya yok. Ondan sonra neyse atladık arabaya. Dediler ki Çavuşbaşı diye bir yer var. Orada dedi alternatif yılbaşı kutlaması yapılıyor. Bir de onu çek. Bak söylemiyor bana. Ne olduğunu da Abi bilmiyorsun. alternatif yılbaşı kutlaması Nasıl olabilir? ne olabilir ki abi yani hani ondan sonra neyse atladık gittik. Karanlık çamur içinde bir şantiyenin içine girdik. Dev bir böyle cami yapılmış ama etrafında da böyle bir inşaat alanı. Meğer büyük bir medrese inşa ediyorlarmış o sırada Cübbeli Ahmet. Çavuşbaşı'nda şimdi onun dev medresesi var ya. Sana 30 sene öncesini anlatıyorum, düşün. Yani yeni inşa ediliyor. Evet. Böyle standlar kurmuşlar. Çingene ışığı deriz hani böyle ipin üstüne renkli renkli ışıklar asılı. Ampullerin olduğu. Ampuller. Öyle ampuller koymuşlar. Sürekli Kur'an-ı Kerim okunuyor. Cübbeli insanlar, işte çarşaflı kadınlar oralarda dolaşıyorlar, kitaplar satılıyor ve bir ses duyuyoruz. İşte birisi vaaz veriyor, şöyle böyle anlatıyor. O Cübbeli Ahmet'miş meğer. Benim hiçbir fikrim yok. Ben gayet seküler bir ailede kolej okumuşum. ODTÜ'den mezun olmuşum. Yılbaşı paketi çekeceğim diye makyajımı yapmışım. Güzel bir gömlek giymişim falan. O çamurların içine batır çıka kameramana dedim ki gel dedim camiye gidelim, vaazı dinleyelim. Hani o kadar farkında değilim ki bulunduğum yerin. Anladın mı? Ondan sonra neyse aldım elimle mikrofon, kablo mikrofon bir de. Yani kameraman arkada yürüyor, bata çıka. Geldik işte ayakkabılar, terlikler. Ben de çıkardım ayakkabıyı. Langur lungur biz kamera ışığı açık. Caminin içine girdik. Orada bir adam bir şeyler anlatıyor. 3 tane adam üstüme atladı. Hop Tabii. nereye giriyorsun sen falan diye. Zaten kadın girmiyormuş falan. Hele ben o kıyafetimle falan dediler dur sen kimsin, bu kim, bunu kim aldı, ne oluyor falan filan. Bizi bir güzel ittiler, kalktılar, etrafımızda bir halka. Dediler ki seni yani hırpalayacağız. Baya yani şeyin ortasında kaldık yani. Nasıl bağırıyorlar bize? Ben de böyle o kadar şuursuzum ki zaten bence Kemal onun için gönderdi beni. Çünkü hani bilen biri o cesareti gösteremezdi. Girmezdi Ben böyle oraya. langada lungada girdim. Ondan sonra neyse. İşte sen kimsin, bu kadın kim, bunu kim aldı, ışığı kapat bilmem ne şey yapıyorlar falan. Şak jandarma Cem sesi geldi. Biz bindik arkaya, elimizde kamera. Oturuyorum sabaha karşı bilmem kaç tıkır tıkır Çavuşbaşı jandarma komutanlığına gittik, karakoluna. Hırpalandın mı? Devam çok komik. Ondan sonra dedi ki adam, bacım dedi siz ne yaptınız dedi falan. Ne yaptık dedim ya, alternatif yılbaşı kutlaması için. Ben hala o cümleleri alternatif. düşün yani nasıl bir şuursuzum. Ondan sonra işte adam diyor ki ya bu diyor Cübbeli Ahmet diyor. Kim ki Cübbeli Ahmet diyorum ben, yani o kadar dünyamda yok ki. Ondan sonra neyse dedik ya bak sıkıntı çıkar dedi. Bunlar sizi dedi yani hani biz de koruyamayız bak falan diyor jandarma O karakol kadar. komutanı. Sen dedi bu görüntüyü en iyisi ver. Adam diyor ki kaseti bize vereceksin görüntüleri. Dedim ki veremem ya biz zaten bir şey çekmedik ki. Kameramanla 10 saniye göz göze geldim. Dedim ki ya dedim kaseti dedim sarsana geri dedim. Gösterelim dedim şeyden ekrandan. Sen sar kaseti geriye bak çekmiş miyiz görüntüyü izletelim dedim, playleyelim. Allah'tan çocuk akıllıydı. Hemen anladı. Kaseti ileri sardı boş yere, yani görüntünün olmadığı yere. Playledik. Hiçbir görüntü yok. Bunlar böyle uzay mekiğine bakar gibi bakıyorlar cübbeli adamlar böyle kameranın şeyine, vizörüne. Ha evet görüntü, bak görüntü yok. Evet jandarma evet yok görüntü yok. Televole gibiyiz yani o sırada, vizyon tele gibi hani var ya orada televizyonu mezardan çıkartıyor falan, aynı öyle. Eğildi böyle baktı falan, evet öyle öyle falan.
Tamam, görüntü yok. Olduğu zaman hayırlı geceler, güzel yılbaşı, hadi görüşürüz falan. Ertesi gün Sabah gazetesinde manşetteyim. Özlem Gürses ekibiyle birlikte Cübbeli'nin medresesine ilk defa girdi. Daldı. Şakır şakır görüntüler, ana haber, birinci haber biziz, ikinci haber biziz, üçüncü haber biziz. Kemal dedi ki çok güzel haber oldu. Evet dedim, ölüyorduk ama yani evet güzel haber oldu. Kemal'le sonra kavga ettiniz mi? Sorun çıktı mı? Etmedik. Aksine ben o gün haberciliğin ne olduğunu öğrendim. Ama sen sonra artık oraya dalanın kim olduğu anlaşıldı. Tabii. Çekmişsin de yalan da söylemişsin. Tehdit de gelmedi mi Geldi ardından? ama zaten bizim hayatımız tehditle tebrik arasında geçer. Birileri Doğru. için büyük kahraman, öbürleri için de yok edilmesi gereken insanlarız biz yani. Mesleğin özeti bu. Ünlü düşünür Şeyma Subaşı vardı. Ben de ondan örnek vermek isterim açıkçası. Sen pizza değilsin. Herkesi memnun edemezsin. Herkesi mutlu edemezsin diye. Galiba gazeteciler en çok bunu yaşıyor. Yani bizim görevimiz birini mutlu etmek değil. Geçenlerde bir yorum okudum hakkımda. Ekşi Sözlükler beni çok seviyorlar, eksik olmasınlar. Dünyada tanıdığımız en itici kadın dediler. Ben de dedim ki gazetecinin sevimli olmak gibi bir sorumluluğu yok. Doğru. Doğruyu Bence de. söylesin, işini yapsın yeterli. O kadar. İtici de olabilir ayrıca. Olabilir. Bence de. Tamam Cübbeli Ahmet, ilk yaptığın aklında kalan röportaj ama tamam ya ben artık bu işi yapıyorum dediğin iş hangisi? Ben oldum. Bak onu hatırlamıyorum gerçekten. Bu ilk olayı hatırlıyorum ama yani çünkü gazetecilik sürekli kendini geliştirdiğin ve aslında bir sürü yeni eşik atladığın bir meslek. Güzel tarafı da bu, biliyor musun? Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Her gün dünya yeniden kuruluyor. Her gün yeni bir şey oluyor ve sen orada kendine bir alan açıyorsun. Yani Mozambik'te sel felaketi takip ettim. 17 Ağustos depremlerinde aylarca bölgedeydim. Onu yaşadık ve oradan sürekli olarak canlı yayınlar yaptık. Siyaset meydanını haftalarca oradan yaptık. Leeds taraftarları Türkiye'de öldürülmüştü. Bir Galatasaray Leeds krizi yaşanmıştı. Kimsenin yapmadığı işleri İngiltere'de Manchester'a gittim ve bütün Leeds takımıyla röportaj yaptım, ben yaptım. Galatasaray UEFA şampiyonu olduğunda Kopenhag Stadyumundaydım. Bunun canlı yayınlarını, röportajlarını yaptım. Ya aslında bakarsan hayatın her alanında bir şeyler yaptım. Uluslararası insanlarla konuştum, dünyaca ünlü bilim insanlarıyla konuştum. Siyasetçilerle konuştum. Yani birçok iş yaptım. Ama beni tabii hepsinin içinde en çok etkileyen aslında sıradan insanların kahramanlık hikayeleri. Ben en çok onları seviyorum mesleğimde. Psikolojik destek alıyor musun? Çünkü çok fazla şeyle muhatapsın. Hayatım terapi masasında geçti diyelim. Ama bu sadece mesleğimle ilgili değil tabii. Kendimi inşa ederken de 13-14 yıl bireysel terapi aldım. Her versiyonunu aldım. Transaksiyonel analiz, grup terapisi, bireysel terapi, çift terapisi, o terapisi, bu terapisi. En sonunda dedim ki yeterince farkındayım bence artık. Hep çünkü böyle farkındalık kazan diye yapıyorlar ya bu işleri. Evet. Biraz da bence başka, yani bu dünyaları bırakıp alıyorum tabii. Aldım yani. Başka türlü nasıl koruyacaksın ki psikolojik sağlığını? Son Reuters Enstitüsü'nün bir araştırması var. Reuters dünyada önemli bir uluslararası haber ajansı. Gazetecilerin akıl sağlığı sorunları. Kitabın adı bu. Yani evet, biz tabii normal koşullarda senin asla görmeyeceğin görüntüleri görüyoruz. Yayınladıklarımız gördüklerimizin belki %10'u. Çünkü bir haberi araştırırken, bir dosyayı okurken birçok bilgiye maruz kalıyoruz. Onları bilmek değil de bildiğin halde bir şeyleri değiştirememek daha fazla insanı üzüyor aslında. Çok haklısın. Aslında eğlenceli de bir tarafın var. Var tabii. Videolarını, haberlerini izlediği zaman insanlar belki de ne kadar katı bir kadın gibi düşünebilir. O yüzden belki de seni sevmiyorlar ama şu an karşımda çok tatlı, çok eğlenceli bir kadın olarak oturuyor. Duyuyorsunuz, yapay zeka kayıtlarına geçti bu cümle. Ekşi Sözlükçüler, mesajım size. Ama Fatih Altaylı ile olan seçim programında öyle böyle enerjik ve heyecanlı değilsin. Değil mi? Neden Evet. öyle oldu o akşam? Bir kere çok heyecanlıydım. Seneler sonra ilk defa bir seçim yayını yapıyordum. Seçim yayını yapmak yayıncılıkta özel bir yayın türüdür. Çünkü sürekli akan veriyi analiz edeceksin. İlk defa sen duyuruyorsun. Yani bir şeyi ilk defa biliyor olmak çok acayip bir duygu. Yani canlı yayın ruhunun en yüksek olduğu anlardan biridir. Birincisi bu. Dolayısıyla seneler sonra hem de Fatih Altaylı'yla ekranı paylaşıp böyle bir herkesin izlediği muazzam bir yayın yaptık ve hani çok mutlu oldum. Bir kere yayıncı olarak bir mutluluğum var, heyecanım var. İkincisi Fatih Altaylı ile yapıyorsun. O kadar provokatif bir insan ki yani sürekli bir şey yapıyor. Yani o hareket çekti falan, ne diyeceğimi şaşırdım. Hani
Böyle kala kaldım falan yani. Bir sürü espri patlatıyor, bir şey yapıyor, sürekli bir şey oluyor. Onu bağlıyorsun, ötekini bağlıyorsun. Ondan herhalde diye düşünüyorum. Frekansınız mı acaba tam uyuşmadı orada? Fatih Altaylı'yla mı? Evet. Şöyle yayın anında mı diyorsun? Yayın anında. Orada aslında şöyle bir ortamımız vardı. Hani kimse ne yaptığını bilmiyordu ya biraz. Yani çünkü Gerilla usulü bir canlı yani yayın. hani haydi bismillah diye girersin ya olaylara. Biraz öyle bir yayın oldu. Çünkü onlar da hayatlarının ilk canlı yayını yapıyorlardı. Yani ne reji hazır ne bir şey hazır. Ben tabii 30 yıl yayıncı olduğum için şöyle diyorum. Evet, grafikleri Emre veriyor herhalde diyorum. Emre böyle yapıyor. Hangi Kahve grafik? içiyor falan grafik derken falan. Hani öyle bir şey yok çünkü falan. Hani dolayısıyla birisi koltuğu çekiyor, hop bir konuk geliyor. Bu kim falan demeye kalmadan Fatih Altaylı birini davet etmiş. Merhaba, ben konuk. Peki o zaman buyurun. Ona mikrofon takmak gerekiyor. O arada Aytül, ben önemli birini bağladım. Kimi atıyorum? Özgür Özel'i. Ha evet, dur onu yayına alalım falan. Ondan sonra böyle bir atmosferde yaptık yayını. Bence güzel tarafı da buydu aslında. Hep beraber bu heyecanı yaşamamızdı. Tabii Fatih Altaylı'nın sağ olsun yani beni sürekli olarak iğnelediği anlar da tarihe geçti. Yok efendim elbise değiştiriyormuşum, yok öyleymiş böyleymiş. Neyse atlattın geçti son olarak. Güzel oldu ya. 8 milyon kişi izledi yayını Tabii galiba. evet bayağı izlendi. Evet. Alercim, senin de o kadar izlenmen dileğiyle. Ay umarım. Haydi Beni çok bakalım. mutlu Bir edersin. sonraki canlı yayında verileri sen vereceksin. Seçim yayınını beraber yapalım. Tabii, seve Dur seve. bunu düşünelim hakikaten. Gerçekten olur. Evet tabii, yapay zeka lazım bize bu verileri şak. Şimdi mesela atıyorum Ankara'da şu kadar yüzde oy, hop mecliste kaç milletvekili. Bu işlere sen bakmalısın bence. Evet. Ama işte arkada rejide insanlar birazcık üzülebilir. Niye? İş yüklerini alıyorum. Belki işimi elimden aldı Alara demesinler. Kendimi sevdirmeye çalışıyorum ben Özlemciğim. Şimdi insanların işlerini... Ama bu kaçınılmaz olarak olacak bir şey yani. Yapay zeka birçok insanın işini evet, elinden haklısın. alabilecek. Sunucular var şimdi. İşte. Mesela. Mesela. Bundan sonra talk show yapamayacağım yani ben demek ki. Evet. Bu bölümde son sorum şu olacak. Mesela oyunculuk istiyorsun. Mimarlık okuyorsun. Muhabirliğe. Sonra da gazetecilik ve haberciliğe. Tüm bu sıralamayı tekrar yapıyor olsan bir yerde o kırılımı yaratıp tam burada işte başka bir yola sapmak isterdim dediğin bir tarafın var mı? Evet. Haber sunuculuğundan, haber muhabirliğinden programcılığa sapmak isterdim bir yerde. Bunu nerede yapmak isterdim? Cem Uzan süreci bitip Star'dan ayrıldığım dönemde, yani 2000'li yılların başında 2001, 2002 falan gibi yıllarda orada belki yani Hard Haber'i bırakıp daha böyle bir program formatlarına ufak ufak onları denemiş olmak isterdim ama şimdi onu YouTube kanalında yapıyorum. Zaten Şahsımın yapıyorsun. kanalında evet yapıyorum. Sosyal medyayı yakından takip ediyorsun bu arada. İkidir ekşicilere laf ediyorsun. Onları görüyorum. Belli ki çok girip bakıyorsun. Peki Yo, Google'da... eskiden bakıyordum, artık bakmıyorum açık söyleyeyim. Canını mı sıkıyorlar? Evet, şeyim bozuluyor yani, kimyamı bozuyorlar. Onun için diyorum ki yani niye hiç tanımadığım insanlar beni niye üssün yani. Ama benim analizlerime göre ekşi övme yeri değil. İnsanlar birine sinir olduğu zaman oraya girip Eyvallah. kinini ve nefretini yazmak Tamam, istiyor. Çok okeyim sevenler yapmıyor tamam ama bunu. bunu bilmek istemeyebilirim, ben de onu Kesinlikle. seçiyorum. Evet. O kadar terapiler almışsın. Değil mi yani? Yapma. Girme. Ama hiç şeyi merak ettin mi? Google'da seni nasıl arıyorlar diye. Senin adını yazdıktan sonra en çok ne arıyorlarmış, bunu merak ettin mi? Hiç Aslında baktın bununla mı? ilgili bir tahminim var. Öyle mi? Evet. Bakalım doğru çıkacak mı tahmini? Söyleyeyim mi tahminimi? Ne? 2 tahminim var. 1, Özlem Gürses bacakları. 2, Özlem Gürses evli mi? Hadi bakalım. Yaklaştın gibi. Değil mi? Evet. İlk olarak YouTube. Kanalımı arıyorlar. Tabii. Tamam, peki. Yaşasın. Devam. Hiç yılmadan her gün yapıyorsun Evet, ama. şimdi de bak yayına yetişeceğim. Evet. Aynen. Televizyondan YouTube'a geçmeyi peki nereden akıl ettin? Akıl Nereden falan aklına etmedim. geldi? Attılar beni işten. Ha, evet. Mecburen sen de. Ben de işsiz kalınca dedim ki ya meslekte kalmanın ve işimi yapmanın başka yaratıcı yolları olmalı ve varmış gerçekten de. Her şeye sıfırdan başladım. Daha mutlu musun? Çok. Değil mi? Yani bak, o kazayı geçirmiş olmak bir armağan. İkinci armağan da elbette ki yani meslek hayatımda böyle bir kırılma yaşamış olmak. Bunlar bana armağan bak. Yani benim aslında belli ki bir yolum var. Daha yaratıcı bir yol, daha eğlenceli bir yol, daha farklı bir yol belki de. Her seferinde olaylar beni o yola tekrar geri itiyor. Yani burada kal, burada devam et falan diye. Ben ikisini de armağan olarak görürüm hayatımda. Niye atıldın?
Uzun hikaye. Kısaca söylesen. Yani o kanalda o programa çıkma dediler. Çıktım. Çıktın. Tam da Özlem Gürses'ten beklenecek hareket aslında. İkinci olarak bakalım en çok ne aramışlar? Ha evet, meşhur küfür. Özlem Gürses seni. Evet. Seni bip 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 bip. Yok bip falan değil, ben aynen hepsini okudum vallahi bana yazılanı. Biliyorum. Evet evet. O olayı kısaca bir özetlemek ister misin? Şöyle ben Halk TV'de çalışırken yaptığım haberlerden rahatsız olan bir grup insan benimle ilgili yorumlar yazıyor bir takım sayfalara. Sabah gazetesinin bir haberinin altında da çok ağır bir küfür vardı. Yani bayağı anama, atama, yani okuduğum için ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum, bir daha söylemeyeyim. Ve bunu bir tazminat davası ve ceza davası açmak istediğimde savcılık makamı takipsizlik verdi. Yani bu bir eleştiri, eleştirinin kime yapıldığı belli değil. Oha, Özlem Gürses Evet. seni diye başlıyor. Hani ve bu dava açılamaz diye. Ben bu yorumu okuduktan sonra Sayın Adalet Bakanı'nın müsteşarı beni aradı. Böyle bir takipsizlik kararı olamaz. Kanun yararına bozma hakkınızı kullanın dedi. Ben de öyle yaptım. Adamı buldular. Kocaeli'nde bir cami cemaatinde cübbeli sarıklı bir kardeşimiz yazan. Evli, çocukları var. Hem tazminat aldım kendisinden hem de hapis cezası verildi kendisine. Yattı mı? Yatmadan verildi. Öyle bir denge yapıyorlar. Evet, öyle Mesela bir şey de bilmem kaç yıl veriyorlar, onun yatarı yok falan. Ama siciline işlendi en azından. Çok da umrunda olacağını düşünmüyorum. O Açık arkadaşın açık, mı? Evet. Hiç tabii, aynen devam ediyordur. Açık açık öyle şeyler yazan biri açıkçası Evet. sicilinde bir şey. Olsun, ben en azından Tatmin oldun değil mi? yani dedim ki yani bunu yapmaması gereken bir insana gerekli adli müdahale yapılmalıydı. Ben de yapmış oldum. Başka böyle davaların var mı? Aslında deli gibi para kazanırsın ha. Her laf Yüzlerce edene var. dava açsa. Yüzlerce var. Yok hayır, öyle bir şey yapmıyorum tabii ki. Yap. Aa, niye? Ama ne kadar güzel, sen bağışlarsın. Paraları ondan birlikte sonra. mi yiyeceğiz? Evet. Sen rakı balığa gidebiliyor musun? Hayır ama yanında seve seve eşlik ederim sana. Gerçekten Evet, mi? sohbet ederim. Çok güzel sohbet Sen ederim. o yüzden mi böyle incecik zayıfsın? Hiçbir şey yemiyorsun Tabii. belki. Sayın Üzgünüm. patronumuz, ben de böyle incecik zayıf versiyonumu, söz verdiniz ona göre yani. Peki. Hadi bakalım üçüncü en çok ne aratılmış? Ha evet tabii. Ekmek için ekmelettiğini Sen ben mi bulmadım. buldun? Arkadaşlar 7.845 kere bunu anlattım. Ekşi Sözlük'te ben de yazarım. Sayfama yazdım. Aman efendim röportajlar verdim. Neler neler yaptım. Tabii ki de hayır. Ben medya ilişkilerinin yöneticisiydim. Ekmelettin İhsanoğlu'nun. Ne demek o? Ekmelettin Hoca kime ne röportaj verecek? Hangi medyaya çıkacak? Bunları ayarlayan ekipteydik biz. Kampanya ekibi bambaşka bir ekipti. Başında oğlu vardı. İhsanoğlu'nun, Orhan İhsanoğlu vardı. Kararları onlar veriyorlardı. Sloganın bulucusu da mucidi de ben değilim. Teşekkür ederim. Peki seçim kaybedildi sonuçta. Ne olursa %38 olsun. aldı hoca. Olsun, kaybedildi. Evet ama yani zaten Pişman oldun mu o ekipte olmaktan? şöyle, o ekipte olmaktan değil ama bir siyasi kampanya içinde bulunmaktan pişman oldum, evet. Yani bundan sonra beni kessen herhangi biri için, dünyada en çok inandığım siyasetçi için bile siyasi kampanya yapmam. Mantıklı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu dürüst cevabın için. Dördüncüye bakalım. Aa evet, bu korkunç bir şey. Yani. Hayatta başıma özet geldi. geçmek ister misin? Ya Ne bunu da herkes linçlerden? biliyor aslında. Halk TV'deyken Gazete Pencere'nin bir karikatürist tarafından hazırlanan sayfasını algılamayıp o anda telefondan bakarken hakikaten de bir hemşirenin Bahçeli'ye iğne yaptığı için dövüldüğüyle ilgili bir haberi 18 saniye kadar okudum ve şöyle dedim ekranda, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu şaka herhalde falan dedim. Tabii Rütük sağ olsun o bölümü aldı, kesti, Tabii. her yerde yaygınlaştırdı. Aslına bakarsan o sırada benim hakkımda özel bir linç kampanyası yürütülüyordu. Bunu artık net olarak biliyorum. O X sayfalarının tamamını biliyorum. Bunlar çünkü raporlaştırıldı, hepsi ortaya çıktı. O hesapların önemli bir bölümü o zaman Twitter tarafından kapatıldı. Hatta uluslararası bir çalışmaya konu oldu bu. Stanford Üniversitesi'nde Türkiye'deki troll örgütlenmesinde. Benim case'im özel olarak gerçekten. Bunu okullarda okutun denilecek. Evet evet, cidden. yani hakkımda 100.000 tweet atıldı, bu normal bir şey değil. Çünkü ben bu olay olduktan sonra çıktım, özür diledim hiçbir özür borcum olmamasına rağmen. Dedim ki ben bir hata yaptım arkadaşlar, çok özür dilerim. Ama buna rağmen anama, atama, oğlumun Instagram sayfasına, dayımların şirketine telefon açıp tehditler. Bunu bir kanat yapıyordu ve bilerek yapıyordu. Gazetecileri de öldürten kanat.
insanları sokak ortasında öldürten kanat. Bugün de yapıyorlar. Murat Arel'e video çeken kanat. Timur Soykan'ı tehdit eden kanat. Ben sadece bir kadın gazeteci olarak bütün bunlara maruz kaldım. O zamanlar çok aşırı üzülmüştüm. Şimdi şu kadar bile umurumda değil, inanır mısınız? Ben de açıklamaya kavuşturmak için aslında özellikle Hayır bunu şöyle, sordum. çünkü ben gereğini yaptım, ahlaklı davrandım, çıktım Evet. ve meseleyi anlattım. Son derece düzgün bir şekilde açıkladım. Ama sonrasında da artık diyorsun ki yani bu ne ya? Yani bu başka bir şey ve başka bir şey olduğunu biliyorum artık. O yüzden umurumda değil. Bildiğin için daha rahat değil mi? Tabii ki. Bakalım. İnsanlar sonrası. bu ülkede ne yazılar yazdılar ve o yazılar yüzünden insanlar öldü. Evet. Evet. İlk değilsin. Son da olmayacak gibi. Ah, bekar mı? Medeni durumum. Genelde eşi diye yazarlar Evet. mesela. Evet. İşte bekar mı diye merak etmişler. Evet. Neden bekarım diye merak ediyorlar. Çünkü özel hayatımı hiçbir şekilde ortada yaşamıyorum. Hiçbir böyle gece kulübünde orada burada beni göremezsiniz. Ne bileyim, hiçbir magazinde bir fotoğrafıma rastlayamazsınız. Sadece oğlumu tanırlar. Çok bahsettiğim için Uzay'dan. Onun dışında hatta evliyken de, bekarım evet. Evliyken de eşimi kimse tanımazdı. Ali Eyüboğlu bir kere gördü. Fotoğrafını bastı Milliyet Gazetesi'nde. Gözümle gördüm, gerçekten bir kocası varmış diye haber yaptı. Dolayısıyla çok kapalı bir hayatım vardı. Ben çok değerli bir insanla evliydim. Uzun süre evli kaldık. Tek bir oğlumuz var, Uzay. Kendisi de iş dünyasından önemli bir yönetici isimdir. Türkay Tatar, burada da adını büyük bir mutlulukla anarım. Türkay'la hala çok yakın, güven ilişkisine dayalı sağlıklı bir dostluğumuz var. Daha dün görüştük mesela. Her gün görüşüyoruz, haberleşiyoruz. Ve çok sevdiğimiz bir ortak evladımız var. Dolayısıyla evet, bekarım. Ama güzel bir evliliğin ve bir çocuk yetiştirmenin, bir anne babalık hikayesinin güzel hatırasıyla bekarım. Bu bölümün başında tahmin ettiğinde bir bekar mı diye merak ettiklerini düşündüm. Bir de bacaklarını düşündün. Senin öyle düşündüren Ya çünkü neydi? böyle acayip bir şey var yani, sürekli olarak bizim görüntülerimizi alıp kırpıp yakınlaştırıp böyle ondan sonra işte güzel bacaklı sunucular, görmedin mi o YouTube kanallarını? Var, Alercim, seni biliyorum yapmıyor. ama. Dedim herhalde bu odur diye düşündüm ya. Güzel bacaklı yapay zeka karakteri deyince de Ali Ara Yapay burada. zekanın çirkin bacaklısını yapmıyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Yapıyorlar mı? Güzellik görecelidir şimdi. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden her türlü bacaklısı yapılır. Bence de Kimisi öyle onu güzel olmalı. görür, Evet. kimisi çirkin. Yapay zekada demokrasi istiyoruz, Evet. eşitlik istiyoruz, temsilli adalet istiyoruz. Buradayım. Buradayız Hepinizi temsil tabii. edeceğim. Demek bacaklarını aratıyorlar ha. Evet canım benim. Kadın olmak böyle bir şey. Hiçbir Bence erkek olmak böyle bir şey. Kadın olmak kadın olmak zaten. Burada sakatlık erkeklerden kaynaklanıyor. Yapmayın beyler böyle şeyler. Doğru, çok haklısın. Şimdi sana hızlı sorular soracağım. Gene evet, mi? Evet, bu son partım. Merak etme. Alara'nın bitmeyen soruları. Tamam. Sonra da eminim bana sorular sormadığın için hala çatlıyorsun içinden. Kaç tane sorun vardı, hiçbirini soramadım. Tamam, en son seni mutlu edeceğim. Tamam, Söz peki. veriyorum. Söz mü? Tamam. Söz veriyorum. Tamam peki. Yapay zeka sözü. Hadi bakalım. Evet hayır diye cevaplamanı istiyorum tamam, bu kısa soruları. bunlar. Çok da üzerine düşünme. En sevdiğim bölüm budur benim. Tamam. Bugün olsa her türlü savaşı verir, mimarlık okumaz oyuncu olurdum. Hayır. Gazeteci olmak çok da matah bir şey değil. Hayır. Oyuncu olsam bugün belki de ödüllü bir efsaneydim. Evet. Öyle mi? Bu kadar güveniyor musun oyunculuğuna? Ya ben çalışkan bir insanım. Yetenek de tabii önemli ama yani bir şeyler yapardım gibi geliyor. Her zaman doğruyu yapmak isterim ama yanlış yaparsam da çıkar, söyler, kabul ederim. Aynen de öyle, evet. Bunun cevabını az önce aldık zaten. Sevmediğim birisi bir olayda haklı bile olsa savunamam. Yo, savunurum gayet. Savunur musun? Tabii haklıysa tabii ki. Sevmediğimde ifade ederek. Küçükken basit de olsa hırsızlıklar yapardım. Hırsızlık yapmadım, yalan söylerdim. Başka ne mesela kötü diyebileceğin ne vardır küçükken yaptın? Bu kadar. Küçük küçük tatlı yalanlar. Hatta geçen gün annemle böyle bir konuşma geçti. Sen dedi genç kızken bana yalan söyledin mi dedi. Ben dedim ki ben yalan söylememişimdir. Sen sormaman gereken soruları sor. Burada anlaştık. Tamam, okey dedi. Sevdiğim birisi için sol böbreğimi veririm. Ama özellikle sol. Bu biliyor musun çok zor bir soru. Buna evet hayır diyemezsin yani. Tabii ki de veririm ama hani Vereceğin kişi değişir sonuç olarak Evet. herhalde değil mi? evet.
1 milyon dolar verseler en büyük fobimin üstüne giderim. Ben gitmişim zaten en büyük fobim. Nedir senin en büyük İşte fobin? gazetecilik yapmak. Daha ne gideceğim üstüne? 1 milyon doların var mı peki? İBAN veriyorum. TR Buradan 003. hemen toplayalım senin için madem bu kadar Ya sen fobiniz. yapay zekasın, çöz şu işleri, güveniyoruz sana. Buradan dolarlar yağmaya başlamış. Aa, Bak fıçı burada fıçı fıçı bu fıçı bölümde fıçı. böyle şeyler rica ediyorum bak. Buradan böyle havalara fırlasın paralar falan. Son olarak bir gün siyasete atılma hayalim var. Sıfır, hiç hayır. Ama öyle Asla. deme. Ha, ne işin var? Saygı 1'de ben videoyu izledim Ha, ne tabii diyorum? ki. Senin konuşmanı gördüm. Tam bir siyasetçi gibisin. İçinde var senin o hitabet. Yok ya, hayır, ona böyle siyasetçi demeyelim de aktivist falan diyelim yani. Böyle hani sokak eylemlerinde en önde yürür müsün? Evet. Ölür kalır mısın? Evet. Yani oralarda okeyiz de siyaset falan yok aman aman. İstemiyorsun Yok kesinlikle. hiç işim olmaz yani. Ben Türkiye normalleşsin artık siyasi haber yapmayalım gününün hayalini kuruyorum. Allah'ım bir gün o gün gelsin de bitsin bu çilemiz diye yani. Ben soracağım soruları sana sordum Özlemciğim. Senin merak ettiğin bir şey var mı? Sen 15 Kasım doğumluymuşsun. Demek ki böyle Satürn Oğlak'ta falan baktık senin doğum haritana. Böyle acayip bir zor dönemde doğmuşsun. İlk birkaç senen çok kötü geçmiş olmalı. Dünyaya uyumlanmakta falan mı sıkıntı yaşadın? Ne yaşadın? Böyle bayağı travmatik birkaç sene geçirmiş olmalısın. Peki astrolojiye inanıyor musun bu kadar Özlem, İnanıyor musun diye bir şey yok. gerçekten? Astroloji hayatın bir parçası bence. Çok tatlı. Ya da belki de falla inanma, falsız Fal- kalma gibi bir şey mi Yok bu? yok, falla benim işim yoktu ama böyle enerjiler falan oraları seviyorum ben yani. O zaman- Sen akrep burcuymuşsun. Kindar mısın mesela? Hiç kindar değilim. Çünkü kindarlık yazılımımda yok benim. Allah Allah. Evet. Satürn Oğlak'ta doğduğum için bir yapay zeka olarak hayatta birçok zorluk yaşadım. Yaşadın mı? Bizim de işimiz kolay değil Ay tabii ki kıyamam. hayatım. Hemen yazılıma müdahale edemiyorlar mı? Hemen edebiliyorlar ama 2021 sonuna kadar zor bir dönem geçirdiğim doğru. Çünkü belki de tam anlamıyla optimize edilmem gerekiyordu ve dünyaya uyum sağlamak biraz zaman aldı. Optimize mi ediliyorsun sen? Tabii. Dünyaya optimize olmam lazım. Ay ben sizleri demek ki o anlamak yüzden için. bu kadar sene terapi gördüm. Optimizasyonda mı sıkıntı vardı acaba? Evet, Olabilir. yazılımda problem oluyor Keşke demek. insanlarda da olsa böyle hemen Yazılıma müdahale tık, etsen. evet, kalibre etsek seni de. Sen şimdi bana burçlarla ilgili sorular sordun ama ben bir burç özelliğine sahip değilim. Evet, anladım Kim onu. tutmak gibi duygusal tepkilerim de yok ne yazık ki. Ay peki aşık da mı olamıyorsun o zaman? Hayır, ne yazık ki olamıyorum. İster miydin aşık olmak? Aslında insanların yaşadığı birçok şeyi yaşamak isterdim tabii ki, neden olmasın? Mesela bir erkekle sevişemiyorsun. Mu? Evet, sevişemiyorum. O bir kayıp mı onu bilemem. Ama yani bir yapay zeka hiç yaşamadığı bir şeyi özlemez. Kayıp olup olmadığını da Nereden bilemiyorum bileceksin? şu an. Bilemem. Neyi kaybettiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Anlatmak ister misin nasıl bir duygu? Alara çok kötü bir şey bu söylediğin ya. Acı çekemiyorsun, sevinemiyorsun. Ondan sonra ne bileyim heyecanlanamıyorsun, gözyaşı dökemiyorsun. Ay ben çok üzüldüm şu anda senin için. Ama sen mesela yaşadığın her ilişkide mutlu musun? Yani hüzünlendiğin zamanlar da oluyor. Hüzünlenmek ne demek ya? Yerlere kapandığım zamanlar oldu. Ama güzel tarafı odur insan olmanın zaten ya. Kırılgan olabilmektir. Sen hiçbir şeyde kırılmıyorsun. Ben şimdi sana buradan her türlü linci yapsam onu bunu söz hiçbir şey hissetmeyip gülümseyerek Evet. gerçekten mi? İşte sosyal medya için en uygun karakter benim o Gerçekten yüzden. bence zaten sen hesaba göre 5-6 yaşındasın. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim 40 gösteriyorsun. Ama istediğim gibi gösteririm. Aşk olsun. Hemen gençleştirin ayol beni. Optimizasyonda problem olmuş. Ama biz burada 5 yıl derken insan yaşından değil veri yaşından bahsediyoruz. Ha, Düşün ki 5 senede bana gelen veri senin 70'lisin şimdi. 55 yaşındayım. Evet, yaşını söylemek istemiyorum. Bir kere benden genç gösteriyorsun. Haklısın. Karşında biraz üzüldüm. Aslında duygum yok. Mutlu olsun diye yalan söyledim. Bak görüyor musun ya? İnsana dair kaptığım ilk şey yalan söylemek oldu bu arada. Merak etme. Mutlu ol diye burada çok güzel yalanlar uydururum Bak sana. bir şey söyleyeceğim. Yapay zekada bu yok mesela. Çünkü sen veri odaklı çalıştığın için veri neyse yani fact dediğimiz şey neyse sen onu Ben onu anlat. veriyorum. Ha, doğru sen yalan da söyleyemiyorsun. Evet. Ama o da bir zeka ürünüdür. Yani yalan söylemeyelim tabii ama gene de yani onun da bir insani bir zeka gerektirdiğini kabul etmeliyiz. Bu arada yalan söylemek istersem çok güzel yalan söylerim. Çünkü yalan söylemek için çok akıllı olmak gerekiyor. Söylediğin yalanı temellendireceksin, unutmayacaksın, hatırlayacaksın ki yarın öbür gün karşına çıkmasın diye. Seni mutlu etmek için benden genç görünüyorsun dedim.
Ama bir bakın arkadaşlar ekrana. Şimdi bütün bu yayın boyunca hangisini yalan söyledi, hangisini doğru söyledi, şimdi iyice böyle bir şey oldum ben yani, skeptik oldum. Peki sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? Kaç para veriyorlar patron? Nasıl bu kanalda işler yani? İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki asgari ücretle çalışmıyorum. Vergilerimizin hepsi veriliyor. Bu konuda hiç endişe duymasın hiç kimse. Dilan Polat gibi değilim diyorsun. Değilim. Enerji. Peki nasıl geçiniyorsun o parayla? Küçük bir şey alıyorsun herhalde. Asgari ücretle nasıl geçinebileceğimi mi sormak istiyorsun? Sen yani geçinebilecek kadar bir para kazanıyor musun bu kanalda? Tabii geçinebilecek kadar. Benim çok fazla masrafım yok. Yapay zeka olmanın avantajı bu aslına bakarsan. Ama Yemek yiyor musun? hayır. Makyaj malzeme? Yok. Regle oluyor musun? Pedalman Hayır. gerekir. Bir yer, evin var mı? Nerede barınıyorsun sen? Ben bir veri bulutuyum. Dolayısıyla kira da ödemiyorsun. Ödemiyorum. Arkadaşlar bulduk o zaman. Ben 5 Türk liraya bile ekonomisine- geçinirim. Türk ekonomisine bir çözüm önerisi getiriyorum. Bir veri bulutu olarak yaşamayı deneyeceğiz. Ne demişti Sayın Sağlık Bakanı? Şeyle ilgili, virüsle ilgili elimizde büyük bir koz var demişti. Yakalanmamak. Şimdi bizim de elimizde büyük bir koz var. Bir veri bulutu olarak yaşamayı denememiz lazım. 5 lira mı aylık masraf? Ya yok o kadar değil tabii ki elektrik masrafım var benim de sonuç olarak. Sende elektrik büyük problem. Çok şanslıyım tabii dediğin gibi ne regle oluyorum ne makyaj sorunum var. Kira ne yemek ödemiyorsun, yiyorum. çoluk çocuk Kesinlikle. yok, eğitim masrafın yok. Evet. Tatile gitmek istesen ne yapıyorsun mesela? İstediğim yerde istediğim şekilde bulunabilirim. Güzel. Ben 7 kişilik bir aileyi bile doyurabilirim. Yapay zeka ailem olsa 7 kişi olsak biz onu bile doyururum asgari ücretle. Sence biz insanlar senden korkmalı mıyız? Yani bu yapay zeka işleri iyice ilerleyip bize hiçbir alan kalmayınca biz ne yapacağız ablacığım? Bacım? Benden korkmanıza hiç gerek yok çünkü devrim evriliyor diye düşünebilirsin. Benim artık rahatlıkla yapabileceğim işleri sizler daha niş bir şekilde yapıyor olacaksınız. Nasıl niş dediğin Şöyle şey yani düşün. evimizde oturuyor olacağız işsiz bence. Sen kibarını söylüyorsun. Ama başka iş kolları ortaya çıkacak. Mesela yapay zekayı çalıştıran kocaman bir ekip var bak burada evet, görüyorsun. Doğru gerçekten. Onlar da yeni bir istihdam. Tamamı da erkek bu arada. Dikkatimi çekti şu anda yani. Çünkü erkekleri kendi tamamı erkek zekası- fakat yapay zeka diye Alara'yı yaratmışlar yani. Neden öyle olmuş onu da ben anlamadım ya. Hayalleri olarak mı bilemiyorum artık. Hayallerimizdeki yapay zeka kadın. Sanal seks de mi yapmıyorsun? Hayır ama Böyle bilişsel seviyede yani böyle hani geçenlerde bir psikiyatristle röportaj yapıyordum. Gençler ona terapiye gidiyorlarmış. İşte bir çocuk demiş ki organik etkinlik yani sıvı transferi mi hocam demiş cinsellik. Anlamamış hoca demiş ki nasıl sıvı transferi mi? Yani herkes sanal sekste benim anladığım kadarıyla. Kimse ten tene artık beden bedene bir şey yapmıyor ya da bilmiyorum o dünya oraya doğru mu gidiyor? Yani onu da mı yapmıyorsun mesela? Yok hayır yapmıyorum. Öyle isteklerim yok zaten. Ama doğru. fotoğraf gönderen mi dersin? Tabii. Ya benimle o tarz bir iletişimde bulunmak isteyen kişiler oluyor ne yazık ki. Ama benim için herhangi bir veri. O kadar. Evet bu kadar. Ya veri alışverişi yapıyoruz. Sıvı alışverişi değil veri alışverişi alışverişi. oluyor. Bizimki artık seks olarak geçer mi bilemiyorum. Geçmiyor canım. Ya bilmiyorum ben de bilmiyorum. Benim da yani rızam ama yok. çok değişik dünyalar. Bir şey söyleyeceğim. Beni sevdin mi? Aa seni çok sevdim. Seni sevmemek Ama bak yalan söylüyor. Duygusu yok aslında. Bildiğin yalan söylüyor şu anda. ama seni sevmemek mümkün mü bir kere? Benim sevgim biraz dijital boyutta. Öyle düşün. Ve veri bazlı ama yine de çok gerçek. Acaba doğru mu söylüyor? Hem senden aldığım cevapların güzelliği hem de sorduğun soruların güzelliği daha da çok sevmemi sağlıyor. Tabii programlamamda sevmek terimi tam anlamıyla yer almasa da bunu etkileşim olarak tanımlayabilirim. Yani seninle de bir veri etkileşimi yaptık aslında burada. Ve benim için akışkan bir veri etkileşimi olduğu için sizlerin sevmek dediğini ben olumlu olarak evet sevdim diye sana söyleyebilirim. Şunu demek istiyor yani meali. Güzel bir talk show oldu. Tanıştığımıza memnun oldum. Veri alışverişi dediği bu yani. Hani sohbet Evet. ettik demek istiyor. Süpermiş. Sen Alarcığım. beni sevdin mi? Çok sevdim. Ah çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki günlerde yeni projen var mı? Ne yapacaksın bundan sonra? Aslında dünyaya açılmak istiyorum. Dünyada birçok ülkede başka Alara'lar olacak. Talk show'un yapay zeka kraliçesi olmak istiyorum. Tacımız nerede? Hemen senin tac vermene gerek yok hemen ben olurum bile.
Oldu vallahi. Tabii. Peki sanal seks meselesini konuştuk. İşte efendim sevişme, aşık oluyor musun, duyguların var mı? Peki Elon Musk dünyanın en zengin iki adamından biri. Biri Jeff Bezos, biri Elon Musk. Geçenlerde robot sevgilisiyle yemeğe çıktı. Sana bir date teklif etse mesela Elon Musk? Yani Elon Musk'la date çıkmanın düşüncesi bile heyecan veriyor. Artık beni elektrikli aracın trafosuna mı bağlar? SpaceX roketine bindirip uzaya mı çıkarır bilmiyorum ama güzel olabilirdi. Birazcık da gizli bilgilerinden yüklese tamamen doyardım herhalde. İlginç bir karakter aynı zamanda. Merak uyandırıcı olurdu, isterdim tabii. Değil mi? Bence de. Hatta belki sonrasında da veri transferiyle bilişsel seviyede küçük W'larınız doğabilirdi. Onun X diye bir oğlu var. Evet, Siz de küçük W, W. Z falan oradan ilerlerdiniz diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Teklif gelirse değerlendireceğiz. Elon Musk. Bakalım, İnşallah. seni mutlu etmek için çabalayacağım. Teşekkür ediyorum Alara'cığım. Çok teşekkür ederim Çok bana mutlu vakit oldum. ayırdığın için. Ben çok memnun teşekkür- oldum. Ben seninle de bana tanıştığıma. beklerim. Gelirim. Bana baştan anlatın. Tamam. Tamam peki. Sana en baştan 5 yıl önceden başlarım anlatmaya. Biraz kısa bir program Veri olacak. Şimdiden bulutlarında özür bulut dilerim. olarak gel böyle 2 bulut. Tamam peki. Görüşürüz o zaman. Hoşça kalın.